1, 2, 3. Urfa'dan merhaba arkadaşlar. Yanımda Yelda var. Zaten Yelda'yı artık tanıyorsunuz. Biz Urfa'ya geldik. Yelda da Urfalı. Hatırladın mı? Lahmacun'da ben Urfalıyım özelden şarkısını açtığımı. O kısmı buraya koyarım bulabilirsem. Koymayın. Yelda şimdi bizim rehberimiz olacak ve bizi Urfa'da gezdirecek. Evet. O da buraları çok bilmiyor. Çünkü Siverek'te oturuyor. Siverek de buraya uzak değil mi? Bir saat. Aynen sabah geldin. Şu an meşhur ciğerci Aziz'e geldik. Tam çarşıdayız. Herkes de bize bakıyor. Buradan sonra da Balıklı Göl'e gideceğiz. Akşam Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Neyse yani GAP turumun ikinci videosuna hoş geldiniz. Ay sumak mı bu Yelda? Çok güzel. Çok güzel. Çok da yumuşak rengi. Orijinal olduğu için. Alayım ben bundan gitmeden. Ciğerimiz geldi. Yelda başka mı? Eskişehir'dekinden falan. Bakacağım tadına. Ben de bakayım. Bakalım. Lokum gibi çok güzel. Ben çok beğendim. Böyle şey gibi. Hafif tatlı bir tadı da var. Gurmeliğini konuştur. Güzel. Ciğer keyfimizi yaptıktan sonra Gümrükhan'a geldik. Burada kahve mi içeceğiz? Evet. Bir menengiç kahve içeceğiz. Gaziantep'te içememiştik. Şimdi birlikte girelim içeriye. Bayağı eski bir yer. Ya çok güzel. Ben seni Kozan'a geçireceğim bir de Bursa'da. Orası da böyle çok. Maşallah, hoş geldin. Şimdi şuradan efendim. Aynen, buyurun efendim. Kahve içeceğiz. Menengiç kahvesi. Çok güzelmiş burası ya. Bunlar hepsi farklı. O yüzden çok Aynen herkes de oraya oturun, buraya oturun. Bir menengiç kahvesi içelim. Fıstıkla. Anadolu Üniversitesi'nden de bir tane arkadaşım var. O da Urfalı, şimdi arada şey diyor. Melis sakın kırmızı masalara oturmayın, yeşile oturun dedim. Doğru masaya oturduk. Şimdi o da gelecek. Ay. bunlardan hangisi daha acı oluyor? Şimdi şöyle ikisi de acı, bir renk farkı var. Şu biri acı, şu biraz daha koyu. Diğeri de pul biber. Hangisi daha iyidir? Hangisi daha iyidir? Neye kullanacaksınız? Yemek yenemezsiniz. Yemeklerin üzerine falan serpmek için. Tabii ya, bu yeni üründür. O kırmızıdan almışlar. Aldım, şu koyudan istiyorum. O zaman sonra bunu ver. Tam yeni var. Az bir şey alayım ben böyle bir paket. Tamam yeterli o bana. Buranın da koyu renkli pul biberi meşhurmuş. Mardin'den de kahvelerimizi alıyoruz. İstikametimiz Balıklı Göl. Ya arkadaşım geldi eczacılıktan. O olduğu için hani biraz çekindim. Kahveyi size gösteremedim tam olarak. Tadı gerçekten çok güzeldi. Yani hayatımda denediğim en böyle yumuşak, zaten şekerli kahve olabilir. Bir de üzerine fıstık koymuşlar. Sanki böyle fıstıklı baklava yumuşak veriyor. Şu anda da çarşıdayız. Balıklı Göl'e doğru gidiyoruz. Oranın çok güzel bir hikayesi var. Belki biliyorsunuzdur. Ben filmi falan da izlemiştim. Orada size hikayesini anlatacağım. Yok Amerika, İngiliz, Tamam. Almanya. Ya da ciddiymiş. Hayır 40 değil. Benim mi? Hediyelik olarak anneanneme şu kül tabaklarından alacağım. Şunu alayım. Güzel oldu. Hatta benim bir tanesini kendi evime alırım. Annemler falan gelirse kül tabağı bulunsun. Merhaba. Şu üçünü alabilir miyim? Şu an Balıklı Göl'e doğru gidiyoruz. Çeşmesinden su için dua et. Tamam. Çeşmesinden su içip dua edeceğiz. Caminin adı ne? Eyüpiye. Eyüpiyeci. Burası mevlidi. Burada mı? Nerede su içeceğiz? Şu adamların ayak yıkadığı yerde içmeyelim. Ve karşımızda meşhur Balıklı Göl. Buranın hikayesini birazdan anlatacağım. Çok güzel. Oo, balıklar kocaman. Beni özlemişler. Evet, Yelda'yı özlediniz. Aa, balıkları aldım. Balık yemi mi bu? Balıkları tamam, hadi gel atalım. İlerle dikkat et düşme. Bak şöyle. Bir şey söyleyeyim, düşersem şu balıklar beni yer yani. Evet. Yemek yerine. Şöyle bak. Direkt gelecekler. At sen.
Dikkat et. Kapışıyor bunlar. Evet. Bir dua et, dilek dile Melis. Tamam. Ne dilesem böyle. Öyle dur dile demedim ama neyse diledim. Sağ ol. Balıklı Göl'de bir tane beyaz balık varmış. Eğer dilek dilerseniz ve o balığı görürseniz dileğiniz gerçek oluyormuş. Bunu da bir takipçim anlattı. Ben bu hikayeyi sanırım duymuştum. Sen duymuş muydun yani? Sanki ama ben göremedim beyaz balık. Bir bakacağım şimdiden. Sizin için de bakayım. Balıklı Göl'ün hikayesini anlatmak istiyorum. Belki biliyorsunuzdur, çok meşhur. Ben de hani küçükken böyle kulak doygunluğu olmuştu. Umarım doğru biliyorumdur ama Yelda da öyle biliyor. Hz. İbrahim Nemrut tarafından ateşe atılırken ateş suya, yani bu göle, odunlar da balığa dönüşüyor. Yani Balıklı Göl'ün hikayesi bu. Arka taraflarda da türbeler var. Oraları da gezdik, bir doğamızı okuduk. Çok huzurlu bir yer, benim çok hoşuma gitti. Hani bu kadar çok insan olmasına rağmen bir kargaşa, bir gürültü yok. Şu an tek benim sesim var hatta. Ne kadar eski olduğunu buradan görebilirsiniz. Piramitlerden bile daha eski. Yorulduk. Ve Göbekli Tepe'ye giden otobüslerin olduğu yere ulaştık. Abide durağından saat sabah 10'da ve akşamüstü saat 4'te otobüsler kalkıyor. Dönüş otobüsleri de 2 saat sonra. Mesela biz 6'da döneceğiz. 20 kilometreymiş uzaklığı buradan. Taksiyle de gidebilirsiniz. Taksi ücreti de gidiş geliş 100 liraymış. Bir yere de varmış. Saat 1'de de mi varmış? Şu 1'de yeni çıkmış. Saat 10'da, 1'de ve 4'te bu duraktan girebiliyorsunuz. Toplama merkezinin hemen çaprazında bu durak. Biz Balıklı Göl'den otobüse binip 63 numaralı son durakta indik ve buraya geldik. Zaten sorarsanız herkes yardımcı olacaktır. O zaman Göbeklitepe'de görüşürüz. Geldi mi? Nerede? Ah, ben de. Kaçırırsak biz buralarda artık kalırız. Belki de taşların altında yatarız. Ben mesela merak ederim, hani bir gece geçirmek isterim. Düşünsene Göbeklitepe'de bir gece. Korkunç bence. Biraz korkunç. Yaklaşık yarım saatte ulaştık. Burası çok güneşli. Şu şapkamı takayım dedim ama çıkarayım, bir garip oldu kıyafetimle. Buraya giriş 35 liraymış. Eğer müze kartı alırsanız da 30 liraya giriş yapabiliyormuşsunuz. Biz tabii ki müze kartı alacağız. Müze kart öğretmen ve öğrencileri olur. Bence onu alalım biz. Öğrenci kartı yanında. O kazı yaptı. Keşfeden dedemdi. Dedeniz mi? Gerçekten mi? 1986 yılında dedem keşfetti. Hoca 94'te buldu, 94'te kazılar yapıldı. Kızlara başladı, ne güzel. Kendisiyle 12 yıl çalıştım arkeolojik alanda. Mesela Adam gerçekten hani kullandığımız bir kelime var. Alman disiplini dediğimiz tam dört dörtlü bir disiplin. İşte buradan yol geçecekmiş, onlar falan engel olmuş. İnternette Yok, öyle okudum onlar ben. yanlış bir. Yani zaten Yanlış orada bilgi. yol İnternette yok. çok Bazı, fazla bilgi var. Haber izledim. Göbektepe suyun altından kalacak. Yani Öyle bir şey neredeyse yok. var. Aynen, su falan Yani yok zaten. Bazı bir algı var. Dünya Tarihi Üniversitesi. Yani üniversitede birçok üniversite arkeoloji bölümü. Hoca diyor ki işte kitapları çöpe atın, yerine yazıyoruz. Ne dedi? Buradan 100 metre. 100 metre ileriye gideceğiz. Sonra orada şeyler var. Otobüslerle gideceğiz. Ve tarihi sıfır noktası denilen Göbekli Tepe'ye ulaştık. Yaklaşık 700 metre araçlarla geldik. Şimdi yukarıda sizinle birlikte keşfedelim. Konuşamıyorum. Pompei videom da bu tarz bir videoydu. Yine Yelda ile birlikteydik. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Ben yakından göreceğiz diye düşünmüştüm Yelda. Gel senin içine atayım. Hadi at, vallahi ben burada dururum. Arkamda Göbekli Tepe'deki yapıları görebilirsiniz. Buranın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Elimde notlarım da var. 1963 yılında keşfedilmiş burası ve 1995 yılında kazı çalışmalarına başlanmış. Kazı çalışmalarıyla birlikte yuvarlak şekilli, yani şu an göstereceğim, eserler çıkmış. Burası yaklaşık %5'ini oluşturuyor. Yani şu anda %95'i daha açığa çıkarılmadı. Kazı çalışmaları hala devam ediyor. Peki burası neden bu kadar önemli? Dünya tarihini neden baştan yazdırdı? Ondan bahsetmek istiyorum. Tarihin baştan yazılmasına sebep oldu Göbekli Tepe. Bu yapılar yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanılıyor. Yani Cilalı Taş devrine denk geliyor. Cilalı Taş devrinde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyordu ve tek dertleri gerçekten yaşamaktı. Hani bu insanlar nasıl böyle bir yer yapmaya karar verdi? Kaç tonluk çünkü yapılar, yani
toplanıp da bir şey yapmışlar. Nedeni de birincisi ticaret olduğu düşünülüyor, ikincisi de din merkezi olduğu düşünülüyor. Din merkezi daha ağır basmakta. Şeklinde bir insan silüetine benzettikleri için tapınak olduğunu söylüyorlar. Evet, değil mi? Bu T şekli insan silüetine benziyor. O yüzden tapınak, dini merkez. Bir insan silüetine benzediği için. Yani bir hac merkezi olabilir. Mesela normalde böyle yerler, dini yerler, sulak yerlerde yapılır ve daha küçük şeyler olur. Hani neden bu kadar büyük yapıldı? Daha sonradan neden tekrardan geri gömüldü? Çünkü burayı geri gömmüşler. Bilinmiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Hani dini yer daha böyle kutsal ya. Belki hani başka yere gideceklerdi yerden ve gömdüler geri. Hani kutsal bir yer olduğu için sakladılar ve biz daha yeni keşfettik. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri için hani yerleşik bir hayatları yok. Ama bunları yapabilmek için burada bir yerleşik hayata geçmek zorundalar da. O yüzden nasıl oldu, nasıl yaptılar, neden geri gömdüler bunlar daha bilinmiyor. Belki diğer %95'lik kısmı çıktığında hani bunlara da bir cevap olabilir. Aşağıdaki görevli bize şey dedi, hani 12 bin yıl öncesi deniliyor da daha eskiye dayanıyor. Bunları söylemiyorlar dedi. Tabii ki ben sadece duyduklarımı aktarıyorum. Bildiğim bir konu yok. Böyle. Çok ilginç ya. Ve şurada böyle hayvan motifleri var. Genelde yırtıcı hayvanlar varmış mesela motif olarak. Aslanlar varmış. Mesela demek ki Cilaltaş döneminde Anadolu'da aslan varmış. Hani bunları da ortaya çıkarıyor bu kazılar. Yine bir hayvan. İşlemeler var. Şu an arkada da bunları insanlar mı yaptı yoksa başka varlıklar mı yaptı o tartışılıyor. Carl Schmitt de buraya toplamda 24 yıl emek vermiş. 2014 yılında da vefat etmiş. Chicago Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi birlikte çalışıyormuş buranın kazıları için. Hatta ilk keşfedildiğinde, yani aslında keşfedilmek değil, burada biri taş bulmuş. Kim buldu hatırlamıyorum. Ben de YouTube videosunda izledim. Sonra onu tarihi eser yerine götürüyor ve ona kireç taşı diyorlar. İşte değerli bir taş değil diyorlar ve atıyorlar. Ama değerliymiş hem de çok. Bakın. Mutlaka gelin görün tabii Beklitepe'yi. Biz çok beğendik. Sen beğendin mi? Çok beğendim. Urfalı olarak o da daha yeni geldi. Zaten evet. Burası 2 yıldır açıkmış. Aynen. 2 yıldır açık. Bakalım birkaç sene sonra daha çoğu çıktığında biz yine gideceğiz. Görüşürüz. Şu anda Urfa'nın en meşhur restoranlarından birine geldik. Çulçuoğlu. Burası Gaziantep'te de vardı diye hatırlıyorum. İçinde işte patlıcan kebabı, kebapların adını unuttum, lahmacun, içli köfte, her şey varmış. Benim canım çok patlıcan kebabı istiyor çünkü Urfa'nın en meşhur yemeklerinden. Çok güzel duruyor. Yemeklerimiz bitti. Gerçekten çok lezzetliydi. Hani Bursa'da da kebaplar çok güzel ama hani çok farklıydı Urfa kebabı mesela. Şekli bile farklıydı. Şimdi de şılık tatlısı deneyeceğiz. Bunun içinde ceviz var değil mi? Sanki cevizli bir tatlı. Bence hafif bu. Dene gibi. Deneyeyim bakayım nasılmış. Gurmeliğimi gösteriyorum Gaziantep videosundaki gibi. De ben cevizi çok sevmiyorum. Ondan. Ben de ama yenir yani. Kaçak çay bu arada. Ama her zaman yenebilecek bir tatlı değil. Hani bu efsane mi? Hayır. Bence ortaya söylenebilir böyle. Evet. Hani bölüştür. Tatlı isteğini keser ama bir baklava değil. Kahve falan içeceğiz. Bir de güzel oluyormuş Han'da kahveler. Evet. Kürt kahvesi. Ne farkı var? He? Ne farkı var? Özelliği farklı ama. Aynen özelliği farklı. Kastal kafeye geldik. Reyhan şerbetiyle limonata karışımını deneyeceğiz. Normalde bu 2 renkli oluyormuş ama bizimki biraz karışmış. Çok güzel, tam yazlık. Şimdi Diyarbakır'dan ilçe garajına geldim. Buradan 15 dakikada bir Mardin'e minibüsler kalkıyormuş. Bakalım gidebilecek miyim? Tek başımayım bu sefer.